İstanbul başka hiçbir yere benzemez. İstanbul İstanbul'dur. Nancy Atakan bir sanatçıdır. 1969 yılında Türkiye taşındım. O gün bugün hem İstanbul'da oturuyorum hem bu evde oturuyorum. Nişantaşlıyım. Nişantaş'ı çok severim. Ben İstanbul'un kaosu, değişkenliği, kalabalığı çok seviyorum. Ve bir sanatçı olarak sokağa çıkıp adeta yürüyerek sanat yapabilirim. Çünkü neyle karşılayacağım hiç bilemiyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oturma düşünemiyorum. O devri yaşadığıma çok seviniyorum. Çünkü çok bambaşka bir dünyaydı. Hazır giyim yok, diktirmen lazım her şey. Ayakkabı bile yaptırman gerekiyordu. Yani bütün dükkanlar yerliydi. Geldiğim zaman Teşvikiye Köşesi bakkaldı. Bakkala girip kimse sıraya girmiyor. Girdiğin anda bana 1 kilo pirinç bilmem ne falan ver diye başlanıyordu. Ben hiçbir şey alamadan çıkıyordum. Yani böyle komik şeyler var. Gelmeden Türkçe öğrenmeye başladım. En büyük zorluk tabii ki Türkçe öğrenmekte. Çok komik. İlk geldiğim sene AKM yeni açılmıştı. Ve piyasa gittim. Tabii çok az bir şey anladım ama çok lütufkarsınız kelimesi öğrenip çıktım. Burada Türkçe ders veren yok, kitap yok. Nasıl ve sadece bir Peace Corps kitabı buldum Türkçe öğreten. Ama bir gün mesela kocam eve geldi ve ben bakıp rahmet yağıyor dedim falan yani. Böyle tabii çok komik anlarım var. Çünkü kitapta rahmet yağmur demişti yani. Ben de buradan epey sanat yaptım. Bu Maçka Otel'de, modern bir binaydı, bir otelde. O yıkıldı. Senelerce orada kocaman bir delik vardı. Sonra işte Maçka Otel yani bir Türk isimli bir otelden St. Regis Otel'e geçti. Lütfü Kurdar yani şey oldu, bir konser salonu o sonradan yapıldı. Bu basketbol sahayıydı ilk başta. Konferans salonu çevrildi. Ama park müthiş, çok önemli. Hayat veren bir şey. Nefes veriyor, hayat veriyor. Harbiye Tiyatro yıkıldı, bu yapıldı. Hilton duruyor. O değişmedi. 1950 yılında yapıldı bu bina ve kocamın ailesinin tarafında bu kat ona miras olarak kaldı. Dayısı derdi ki bu binanın içinde durduğun zaman bu dünyanın ortası. Ben de hep öyle hissettim. Bu benim dünyamın ortası. 1980'den sonra epey değişti. 1980'e kadar dükkanların adları hep Türkçeydi. Ankara Pazar, yarım neydi? Yamanay oldu. Ankara Pazar, Nişantaş'ta, Wendy's oldu. Onunla ilgili bir sanat yapıtlar, bir seri yaptım. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman ki bu Teşvikiye Köşesi, o zaman bakkaldı, Maçka Pazarı'ydı. Ondan sonra, yani şimdi bambaşka bir şey. Yamay değil de başka bir şey bu an ama sürekli değişti. Ve bu değişimi göstermek istedim.
şu tarafta bir panorama var. Bu gene Nişantaşı'da değil, bu Tepebaşı'da şeye çıktım, bir yüksek bir bina çıktım ve fotoğraflar çektim ama bu da bir gerçek bir manzara değil, bu bir birleştiren birkaç fotoğraf. Ama bence İngilizce'de en zor şey, yani yabancı için phrasal verbs olmalı. Yani birleşen iki kelimenin birleşip yeni bir mana taşıması. Play ball, downplay gibi bunlar phrasal verbs. Bunlar rüyama giriyordu. Sanki İstanbul'a yağıyorlar ve yapışıyorlar falan. Ve gece kalkıp yazıyordum. Sonra biri dedi ki bana, niye gece uykusuz kalıyorsun? Google'a phrasal verbs dersen hepsi orada yazılı. İstanbul'da yabancı dilin gelip yapışmasını da gördüm. Yani kimse belki anlamaz. Yani çok az insan anlar ama böyle İngilizce kelimeler geliyor, dükkanlar böyle değişiyor ve belki kimse farkında değil, belki de farkında değil ama böyle bir dil yağınca bir yere kültürel değişimler de oluyor. Biraz onunla ilgiliydi bu. Yani bu kelimeler yağmur gibi yağıyor. Bunlar dil böyle gelip bir şehrin de yayılma başlayınca başka neler değişiyor diye soruyordum. Ve işte Maçka Park gibi bir çizim yapmıştım. Ön terasta gördüğünüzün görüntüsü bu Hilton Hotel, bu askeri binası. Amfiteyatro koydum ama çok orada görünmüyor. Gerçekten ben orada olduğunu biliyorum. Bu evet ofisim. O ben. Ve ilk fotoğraf makinem. Çok komik. 2000 yılında falan dia kullanılıyordu. Yani böyle şimdi bugünkü gibi. Ve 5533'te Merve Ünsal'la birlikte bir proje yaptık. Bize sanatçılar bazıları katıldı. Onlara bir şey verelim. Benim diyalarımdan küpe yaptık. Herkese diyalı küpe verdik. Bahçenin arka terasındayız. Önemli bir bina Nişantaş'ta. Bu İzmir Palas ve çok eski bir bina. Onların baktıkları çok güzel bir bahçe var. Buradan da çok sanat yapıtlarım var. Gene de İstanbul'un değişimi seyredebildim. İlk geldiğim zamanda kapalı teraslar yoktu bu binalarda ve çamaşır asılıydı. Böyle çanaklar da yoktu. Eski antenler vardı. Yavaş yavaş klimalar geldi, kimse çamaşır asmıyor. O antenler gitti, çanak antenler geldi. Bu da kentin değişmesini de ufak bir köşeden seyrettim. Kadırgalar büyük ve dünyanın ortası.
eski saatler. Yani bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Ama onlardan böyle zamanla ilgili. Çünkü hem zaman gösteriyorlar, hem zaman gösteriyorlar. Neler yaşandığını da gösteriyorlar. Işık kutusu bu yanmıyor ama Nişantaşı'nın bazı köşeler bu Ankara Pazar'da ben ilk geldiğimde tam Nişantaş köşesi. Sonra Windy, sonra Yunus'u, sonra Stefanels. Devamlı dönüşüm yaşadım. Fear is dust, sweep it away. Biraz da kadınlara söylüyorum, korkmayın. Her yattım, yatağın fotoğrafı çektim. Yani bu bir ajanda gibi, diary gibi bir şey. Bu çok komik. Bu 5 yaşındayım falan. Benim en yakın kız arkadaşımla birlikte yataktayız. Şu 99 yılında Halep'e davetliydi bir sergi için. Tabii oradayken tarihsel yerlerin fotoğrafları çektim. Ama savaş oldu. Ama hayalimde çoğunlukla binalar böyle yıkılınca sakat yapıyor. Ama bitkiler gelip tekrar canlandırıyor gibi bir şey söyledi. Kocamın annesi kız bekliyordu. Tabii o zaman bilinmiyordu kız mı erkek mi olacak. Ve bu kocamın elbisesi, bebek elbisesi. Eski bir bina. İsmi Maçka Palace zannediyorum. Çok renovasyon gördü ama çok tarihsel bir bina. Altında şimdi otel var. Of, içinde neler var. Şimdi şu bina bizim evden gördün İzmir Palace. Bak bu kapıya bakın ne kadar güzel, ne kadar detaylı bir çalışması var. Yanında da seramikler. Ve yukarıdan gördüğümüz şimdi bahçesi, yandaki bahçesi. Bu bahçe. Buradan da bizim evi de görebilirsin. Buralarda oturanlar bizi gözetliyor. Bu insanlar kimdir? Burada terasta yiyorlar, içiyorlar, partiler yapıyorlar falan diye. ...55-33 açalım diye düşünürken Doğan Tekeli ile konuştuk. Oranın mimar ve bu fotoğrafı bize verdi. Ben de kullanabilir miyiz? Tabii kullanın dedi. Kim çekti de bilmiyorum. Ve bizim arşivimizde duruyor. Contemporary İstanbul devamlı bize çağırıyor, bize mekan veriyor, bir şey yapın. Halbuki biz ne bir şey satıyoruz, ne alıyoruz, fuarda ne işimiz var falan diye söylüyorduk. Ve Volkan'la düşündük, taşındık, ne yapalım, biz oraya gitmek istiyoruz, ne de durmak istiyoruz dedik. Ve bu fotoğrafı büyütüp duvar kağıdı olarak duvara sıvadık. Üstünde de neon "Thanks for coming" koyduk. Ondan sonra biz bir daha uğramadık. Ama insanlara bir şey söyledi, bir his veriyor, bir şey yapıyor.
Ve satın almak isteyen oldu. Gören istiyor yani bizim düşünmediğimiz bir mesaj veriyor galiba. Bu bir 55-33 yapıtı diyoruz. Son dokunuş. Yani komik de. Çok özel bir yer, çok değişken bir yer. Hayat dolu yaşayan bir yer, değişebilen ve insanlara rağmen ayakta durabilen bir şehir. Neler yapıyoruz bu şehire? Gene de hayatta tekrar canlanıyor. Ve her semt çok ilginç. Cihangir desen, Balat desen, Beyoğlu desen, Beyoğlu da çok değişken bir yer. Her şeye rağmen geri geliyor. Yeni bir hayatla. Yani biz Boğaz'ın güzelliği her şekilde bozmaya çalışıyoruz. Hala da çok güzel. Yani bize rağmen çok güzel. İnsanlara rağmen. Yani denizi kirlettik, neler yaptık. Yani ama gene de o kadar güzel bir şehir ki tektir dünyada. Başka hiçbir yere benzemez. Tektir. Bence. Gurur duyulabilecek bir yer. İstanbul başka hiçbir yere benzemez. İstanbul İstanbul'dur. Space Nişantaş burada. Komşuyuz. Ve buradan, önünden benim apartmanı bile görüyorum. Çok yakın komşuyuz.